Merhaba, Fal kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen, dinleyen tüm değerli takipçilerime ve izleyicilerime sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İyi ki buradasınız diyorum. Eğer ilk kez kanalıma geldiyseniz aramıza hoş geldiniz diyorum. Burada kahve fincanında ve tabağında beliren sembolleri birlikte yorumluyoruz. Çıkan enerjileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dilerim bu fal sizlere güzel mesajlar, hayırlı haberler ve umut dolu kapılar açar. Şimdi fincanınıza birlikte odaklanalım ve bakalım bizleri hangi semboller, hangi mesajlar bekliyor. Keyifli seyirler ve dinlemeler diyorum arkadaşlar. Şimdi burada öncelikli olarak bir fincana bakmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar falıma başlıyorum. Fincanımızın içine ilk baktığımda, yani şöyle bir odaklandığımda biraz koyu ama içindeki açıklık, beyazlık bana çok güzel bir enerji verdi. Ancak oldukça belirgin bir musluk sembolü bu. Dikkatimi çekti. Bu çok güzel bir işaret. Musluk kısmetin, bereketin, rızkın ve açılacak kapıların sembolü olarak yorumluyorum ben. Yani yaşanan sıkıntıların ardından önümüze açılacak hayırlı gelişmeler ve akacak güzel enerjiler görüyorum ben burada. Aynı zamanda arkadaşlar bu musluğun verdiği gelir, kısmet ve bereket herkesi gerçekten çok güçlü burada, çünkü akışı herkese çok iyi gelecek. Akışı kesilmiyor. Etrafı da oldukça aydınlık, yani suyun geldiği kısım da gerçekten aydınlık, tıkalı bir yer yok. Onun için bunun enerjisi çok güçlü. Ferah, yani öyle söyleyeyim. Bu da maddi anlamda açılan güzel kapıları, bereketin devamlılığını ve içinizi rahatlatacak hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Şimdi bunu böyle tuttuğumda arkadaşlar bir şey daha dikkatimi çekti. Burada bir cenin görüyorum. Bakın şurada bir cenin pozisyonu var. Şimdi genellikle bu sembol, cenin sembolü, başlangıçları, henüz olgunlaşma aşamasında olan gelişmeleri ve sabır isteyen süreçleri temsil ediyor. Yakın zamanda filizlenecek bir kısmetin, yeni bir fırsatın ya da hayatınızda yavaş yavaş şekillenecek hayırlı bir dönemin habercisi olarak yorumluyorum ben bunu. Yani aynı zamanda musluğun bulunduğu alanda oldukça büyük bir kuş da görüyorum arkadaşlar. Bakın şurada çok büyük bir kuş ve şöyle kanatlarını açmış bir şekilde başı fincanın dip kısmına doğru ilerliyor. Yani haneye doğru yönelmiş durumda. Müjdeli haberleri, sevindirici gelişmeleri ve uzaktan gelecek güzel mesajları temsil ediyor. Bunu muslukla birlikte, yani musluğumuzla birlikte çıkması bereketli bir haberi, maddi ya da manevi güzel bir kısmetin haneye doğru yaklaştığını söyleyebilirim. Bakın hemen şurada benim ön patileri havada bir köpek simgesi, sanki bu bir köpek, yani arka ayaklar üzerinde durmuş bir köpek, sadık bir dostu, sizi koruyup kollayan birini ve güven veren enerjileri temsil ediyor bu köpek. Bu şekilde doğurulmuş olması ise bu kişinin size destek olmak için harekete geçeceğini ya da yakın zamanda sizden haber beklediğini gösteriyor canlarım. Onun için bu da güzel. Bakın şimdiye kadar
Çok güzel çıktı figürlerimiz. Burada bakın şurada sallanıyormuş gibi görünen bir çocuk, bir salıncak yani. Bir salıncakta sallanıyor. Masum çocuk burada masumiyeti, sevinci, yeni başlangıçları ve güzel haberleri simgeliyor. Salıncakta olması ise beklediğiniz bir konunun yavaş yavaş hareketleneceğine, sabırla beklenen bir gelişmenin olumlu yönde ilerleyeceğini işaret ediyor canlarım. Şimdi bu salıncağın hemen altında dikkatimi çeken bir şey daha oldu. İlginç bir şey var. Burada yatan bir beden var arkadaşlar. Ama bu bedenin baş kısmı belirgin değil. Bu yüzden tamamlanmamış bir görüntü veriyor bana. Hemen üzerinde ise kanatlarını açmış kuş halinde bir figür. Bakın şurada. Beden burada. Şurada da bir kuş kanatları açmış bir vaziyette. Bu da bu görünüm aslında geride bırakılacak bir yükü, kapanan bir dönemi, ardından gelecek sevindirici haberi simgeliyor. Kuşun bu figürün üzerinde yer alıyor olması, sıkıntılı görünen bir konunun ardından ferahlık ve güzel gelişmelerin geleceğini işaret ediyor canlarım. Bu falımız güzel çıktı. Bence gayet iyi gidiyor. Bakın şurada sanki böyle boynuzları olan bir hayvan, ama buna isim veremeyeceğim ben arkadaşlar. Bu boynuzlu büyükbaş hayvanı. Belirgin ama sadece kafası görünüyor. Sanki boğayı çağrıştırdı. Fal yorumlarında boğa gücü, kararlılığı, sağlam duruşu ve maddi anlamda yükselişi temsil ediyor. Bu sembol sabırla ilerleyen bir işin güç kazanacağına, sağlam adımlarla gelecek hayırlı gelişmelere ve güçlü bir kişinin desteğini işaret ediyor canlarım. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Gözleri bile var yani bu figürün. Yani çok belirgin. Şimdi burada ise S ve Y harfi dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bu hafif tel ve dağılımın içinde adında olur, isminde olur, dediğim gibi soy isminde olur. S ve Y harfi bulunabilir. Hemen yanında ise basamakları oldukça belirgin olan bir merdiven de görüyorum canlarım. Bakın şurada. Bakın S harfi burada, Y harfi burada. Basamakları bakın şurada da bir süliyet. Merdivenin iki tarafında da basamak var ama. Bu kişi bu merdiveni tırmanmaya çalışıyor. Ancak merdivenin dip kısmında başladığı için bu süreç henüz çok yeni. Yani hedefe giden yolun ilk adımları atılmış durumda. Fal da merdiven yükselişi, emek verecek başarıya ulaşmayı ve adım adım ilerlemeyi simgeliyor. Sabırla devam edildiği takdirde bu kişinin önünde güzel gelişmeler ve yükseliş enerjisi görüyorum ben. Aynı zamanda arkadaşlar telvelerin içinde harfler belirmiş arkadaşlarım. Bu şöyle söyleyeyim size. Ve bir 3 rakamı arkadaşlar dikkatimi çekti. Aynı zamanda Ç, Y ve S ve T harfleri var burada. Bu harfler bir yer adı ya da önemli bir olayın baş harfi olabilir. 3 rakamı ise 3 gün, 3 hafta, 3 ay ya da sizin için anlam taşıyan bir tarihi işaret ediyor olabilir. Elbette bu semboller yani sizlerin falın niyetlenen kişinin
hayatındaki gelişmelere göre farklı anlam kazanıyor bu arada. Onun için siz kendinize göre alacaksınız. Bu şekilde almanız gerekiyor. Şimdi bakın, burada kozasından çıkmış bir sanki arkadaşlar bir tırtıl görüyorum. Bakın şurada kozasından çıkmış. Oldukça güzel bir enerji taşıyor bu. Fal yorumlarında kozasından çıkan tırtıl değişimi, dönüşümü ve yeni bir döneme adım atmayı temsil ediyor. Emek verdiğiniz, sabırla beklediğiniz bir konu artık olgunlaşmaya başlamış. Önünüzde yeniliklere, gelişmiş, yenilenme, gelişim ve sizi mutlu edecek güzel başlangıçlar görünüyor canlarım. Evet, fincanım bu kadardı. Tabağıma geçiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar, ben tabağımı söyleyetleri belirginleştirirken bu arada yorumlarda bazen şöyle yazıyorlar. Diyorlar ki işte bırak kendi aksın. Arkadaşlar, ben fal bakarken tabağın kendi akmasını çok bekleriz. Ben burada zaten enerji olarak baktığım için öncelikli olarak biz tabağımızdaki gönderelim. Ondan sonraki kalanlara enerjik olarak bakalım. Şimdi şöyle bir göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada öncelikli olarak hanemizde bakın bir hilal ay şeklini aldı tabağımızda. Evet. Şimdi ay görünümü aldı telveler aynı zamanda. Hilal ay, yani bu yeni başlangıçları, umutları, hayırlı gelişmeleri ve açılacak güzel kapıları simgeliyor. Tabağınızda bu sembolün çıkması önümüzde aydınlık bir dönemin olduğuna ve beklediğimiz güzel haberlerin yavaş yavaş hayatımıza yaklaştığını işaret ediyor. Bunun yanı sıra ben burada bakın bir süliyet, ama bu süliyet bir ince belli bir bayanı bana anımsattı. Yalnız bu bayanın ayaklarından tutan burada sanki bir ayıyı andırdı bana. Sanki bu ayı ayaklarını tutuyor bu bayanın arkadaşlar. Şöyle kadın figürü genellikle bir kişiyi ya da güçlü bir enerjiyi temsil ediyor. Aynı ayı ise arkadaşlar otorite, koruma ve bazen de baskın bir hareketi simgeliyor. Bu görünüm hayatınızda güçlü bir etkisi olan bir kişiyle ilgili yaşanabilecek önemli bir gelişmeye ya da sizi etkileyen bir durumun yakında netleşeceğine işaret ediyor. Bu ayı figürü. Ancak şöyle bir şey var. Burada sanki bu kişinin üzerinde, yani üzerinde demeyelim, önünde diyelim. Yani bakın hemen şimdi bu kişinin önünde büyük bir kısmet var. Bu kısmet hanenin içinde. Ayının bu kadını bacaklarından tutuyor olması sanki bir engel değil de bu kısmete giden yolda güçlü bir etki ya da koruyucu bir enerjiyi simgeliyor da olabilir arkadaşlar. Bu sembol ikisi bir araya geldiğinde özellikle hane içinde yaşanacak önemli, hayırlı bir gelişimin habercisi diyorum ben buna. Çok da güzel kısmet çıkmış. Ayaklarından tutuyor olması kötü değil. Bakın, kötü değil. Sadece arkasında destek amaçlı tutuyor. Şimdi burada
Antenleri olan, yine bana göre bir hayvan ama antenli bir hayvan bu arkadaşlar. Sanki böyle önünde antenleri var. Bu hayvan figürü arkadaşlar, şöyle yorumlayacağım ben bunu size. Antenli figürler çevreden gelecek haberlere, güçlü sezgilere ve dikkat edilmesi gereken işaretlere yorulur. Bu sembol yakın zamanda alacağınız bir haberin ya da fark edeceğiniz önemli bir gelişmenin hayatınızda etkili olacağını gösteriyor. Bu yüzden önünüze çıkan işaretleri ve fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu antenleri var. Bakın bu hayvanın. Bakıyorum başka neler var diye arkadaşlar. Çünkü fincanda çok bir şey çıkmamış. Tabağımızda. Burada köşede çıkmış bir kalp görüyorum. Sanki bu kalp kıyıda köşede çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kıyıda köşede çıkmış ama belirsizliğin bir belirsizlik var bu kalple ilgili. Kararlı bir duruş değil. Kesinleşecek kararları ve sağlam adımları atmanız gerekiyor. Çünkü çok kenarda çıkmış. Yani önünüzdeki süreçte daha net bir yol çizeceğinizi söylemem gerekiyor bu aşamada. Evet, daha iyi bir yol çizmeniz gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, fincanın geneline baktığımda fincanımız çok aydınlık. Hane içi de çok aydınlık ve hane içinde kısmet dedim. Bu parça parça küçük küçük tekrar burada kısmetlerimiz mevcut arkadaşlar. Parça parça bunlar. Ve bakın şurada da küçük parça parça bunlar. Yani bunlara biz fal dilinde kısmet diyoruz. Güzel enerjilere ve hayırlı gelişmeleri işaret ediyor. Büyük kısmetin yanı sıra parça parça görünen küçük kısmetlerde bunlar peş peşe gelecek güzel haberler, küçük ama sevindirici fırsatlar ve bereketli gelişmeler olarak yorumluyorum. Yani kısmetleriniz tek bir yerden değil, farklı alanlardan ve zaman içinde yavaş yavaş hayatınıza akacak gibi görünüyor. Hanenin içi dediğim gibi çok güzel, aydınlık, ferah, ürkütücü, korkutucu hiçbir şey burada mevcut değil. Canlarım. Tam tersine kısmetlerin ve güzel haberlerin, hayırlı gelişmelerin ön planda olduğu umut veren bir fal olarak yorumlamak istiyorum bunu. Evet arkadaşlar, fincanımızın ve tabağımızın yorumu burada sona erdi. Dilerim çıkan tüm güzel enerjiler en hayırlı şekilde hayatınıza yansısın. Her zaman söylediğim gibi size uyan yorumları alın. Kolektiftir. Uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yurt içinden yurt dışından kanalıma destek veren tüm takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Eğer falımı dinlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdikleriniz, çünkü her gün bir fal paylaşıyorum burada ve bundan haberdar olun. Sevdiklerinizle de paylaşarak bana abone olmalarını sağlayabilirseniz sevinirim. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve bol kısmetle kalın canlarım. Hoşça kalın.